Bugünkü konumuz çok sevimsiz bir konu, deprem. Evet, oluyor herhalde. deprem oluyor. Evet, deprem oluyor. Sakin duralım. Şu anda deprem oluyor. Evet. İstanbul'da deprem var şu anda. Deprem oluyor. Çok şiddetli bir deprem oluyor şu anda. Çok şiddetli bir deprem oluyor. Değerli izleyenler, bu dakika Deprem itibarıyla İstanbul'da deprem oluyor. Bismillah. Bilenleriniz biliyordur, bilmeyenleriniz için ben de 6 Şubat depremini en travmatik şekilde yaşayanlardan biriyim. Sizinle travmatik anılarımı bu videoda paylaşmayacağım. Sizi sıkıntıya sokmak istemiyorum. Peki deprem neden ülkemizde yeniden gündem oldu? Ülkemizde maalesef ki sadece bir deprem daha yaşandığı zaman gündem oluyor. Sezonluk dizi gibi düşünebilirsiniz. Şu an yine gündemimiz deprem, çünkü dün 23 Nisan 2025 tarihinde İstanbul'da peş peşe sıra depremler meydana geldi. En büyüğü ise öğlen 12.49'da yaşanan 6.2'lik bir depremdi. Ve bu depremden sonra yine uzmanlar televizyonlara çağrıldı ve onların görüşleri alındı. Görüşler de insanları aslında çok fazla tatmin etmeyecek cinstendi. Çünkü bir ağız birliği yok. Kimisi büyük depremin habercisi olduğunu söylerken bu depremlerin, kimisi ise zaten büyük depremin bu deprem olduğunu ve korkulacak bir şey olmadığını söylüyor. İnsanlar da haliyle tatmin olmadılar ve ne yapacaklarını bilmiyorlar. Ama birkaç hafta sonra bunlar da unutulacak. Mecburen insanlar sağlam olup olmadığından emin olmadıkları evlerine girecekler. Ve bir sonraki depreme kadar bu deprem mevzusu kapanacak. Çok bir şey yapılacağını düşünmüyorum. Peki bireysel olarak insanlar ne yapabilir? Bunun üzerine de konuşmak istemiyorum. Çünkü çok büyük depremlerin beklendiği yerlerde basit düzeyde kalan vatandaşın kendi yapabileceği tedbirler maalesef ki pek fazla işe yaramıyor. Hatay depreminden örnek verecek olursam, insanların çök kapan teknikleri yapacakları veya evlerinde hali hazırda varsa ellerinin altında ulaşabilecekleri bir deprem çantasına ulaşma imkanları olmadı. Deprem yaşandığı anda belki saniyeler içerisinde çoğu apartman çöktü. Önlemleri aslında vatandaşın değil, hükümetin ve ilgili belediyelerin el ele işbirliğiyle yapması gerekir. Peki benim bugünkü konum ne? Biliyorsunuz ki benim kanalımda bilgi içerikleri paylaşıyorum. Merak ettiğim konuları sizlerle paylaşıyorum. Deprem kaçınılmaz bir doğa olayı. Peki depremi etkileyen çeşitli faktörler neler? Size bugün pek bilinmeyen depremi etkileyen faktörden bahsedeceğim. Güneş, dünyamızda yaşanacak olan depremleri nasıl tetiklediğinden bahsedeceğiz. Biraz kafa dağıtmalık bir video olacak. Katkılarınızı bekliyorum. Arada notlarıma bakacağım. Şimdi güneş üzerindeki dış tabakaya korona deniyor ve güneşin üzerinde devasa bir koronal delik oluşmuş durumda. Bu delik dünyamıza döndüğü zaman dünyamızda bazı değişiklikler meydana gelmiş. Bunlardan bahsedelim. Mesela bu delik güneşimizin 8. kez dünyaya dönen bölgesinde yer aldığı zaman Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş. Peki bu tesadüf mü? Biraz daha derinlere inelim ve incelemeye devam edelim. Bu koronal delikten yüksek hızlı güneş rüzgarları çıkıyor ve bu çıkan rüzgarlar dediğim gibi dünyamıza yakın olduğu, dünyamıza karşılıklı olduğu zamanlarda çıkan rüzgar doğrudan günler içerisinde dünyamıza ulaşıyor ve dünyamızın manyetosferini etkiliyor. Bazı araştırmacılara göre ise bu yer kabuğundaki gerilimi etkiliyor ve depremleri tetikliyor. Burada altını çizmek istiyorum ki zaten fay hattının geçmediği yerlerde depremler oluşturmuyor. Hali hazırda depremlerin olabileceği, fay hatlarının yoğun olduğu yerlerdeki fayları tetikliyor. Peki bu konuyla alakalı çalışmalar var mı? Evet, bu konuyla alakalı çalışmalar var. Şimdi bu çalışmalara bakacağız. Mesela 1967'den bu yana bilimsel çalışmalar başlamış. 2008'de yayınlanan bir makalede atmosferdeki elektriksel iletkenlik ile sismik aktiviteler, yani deprem aktiviteleri arasındaki bağlar incelenmiş. 2020 ve 2021 yıllarında yayınlanan çalışmalarda ise güçlü güneş patlamalarının sismik aktiviteyi, yani deprem aktivitelerini tetikleyebileceği gösterilmiş. Yani bu ne anlama geliyor? Evet, güneşten yayılan rüzgarlar, güneş rüzgarları dünyamızın manyetik alanını etkileyebilir. O da dünyamızın çekirdeğini etkileyebilir ve yeraltı hareketliliğini
tetikleyebilir. Ve evet, bu aralarda aslında koronal delik dünyamıza dönmüş durumda ve oradan yayılan rüzgarlar dünyamızı etkileyebilir. Şimdi bu konuda önemli araştırmaları olan Stephen Burns isimli bir adam var ve bu adamın yayınladığı videoda aslında 22 Nisan tarihini işaret ediyordu. Ülkemizdeki İstanbul depremi de çok şükür ki çok büyük bir deprem değildi ama yine de az buz bir deprem de değildi. 23 Nisan tarihinde gerçekleşti. Aslında bu bir kehanet değil. Bu bir olasılık. Şöyle bir çalışma var. Bu deliğin, koronal deliğin ve güneşin üzerindeki manyetik hareketliliğin dünyamıza yansıdığı zamanlar araştırılıp istatistiklere dökülüp dünya üzerinde büyük depremlerin olup olmadığı konuları araştırılmış. Aslında en basit şekilde size böyle anlatabilirim. Birazcık daha devam edelim. Bu koronal delikler güneşin atmosferinde manyetik alan çizgilerinin uzaya açık olduğu ve plazma yoğunluğunun düşük olduğu bölgelerdir. Bu deliklerden elektronlar, protonlar, iyonlar gibi yüklü parçalardan oluşan plazma yaklaşık saatte 400 ile 800 kilometre hızla uzaya doğru yayılır. Yani serbest kalır. Bu serbest kaldığı şekilde ise bu rüzgarlar dünyamıza genellikle 2 ile 4 gün arasında ulaşır. Dünyamız da zaten hali hazırda çok güçlü bir manyetosferle çevrilidir. Güneş rüzgarları işte bu manyetosferle çarpıştığı zaman ise jeomanyetik fırtınalara, aurora denilen kutup ışıklarına ve bazen teknolojik aksaklıklara ve iddia edilene göre depremlere, tetikleyici unsurlara sebep olabiliyor. Size demiştim ya, bu konuyla alakalı yapılan çalışmalar var ve ilki 1967 yılında yapılmış. Bu çalışmalar da aslında bir farkındalıkla ortaya çıkmış. Bilim insanları bakmışlar ki güneş lekeleri, güneş rüzgarları ve jeomanyetik olaylar, jeomanyetik fırtınalar dünya üzerinde yaşanan bazı büyük depremlerle eş zamanlı olarak yaşanmış. Ve o zaman şöyle bir soru sormuşlar. O zamanki teknoloji kısıtlıyken güneş dünyadaki sismik faaliyetleri tetikliyor olabilir mi? Her şey bu soruyla ortaya çıkmış. 2008'de de küresel elektrik devresi ve atmosferik iletkenlik diye kavramlar ortaya atılmış. Dünya ile iyonosfer arasında sürekli bir elektrik devresi olduğu görülmüş. Güneş patlamaları ve koronal deliklerden gelen enerji bu devreyi etkiliyor. Bu da yeryüzündeki elektriksel yük dağılımını değiştirerek fay hatlarında mekanik stresi arttırıyor. 2012 yılında ise depremlerden önce yer kabuğunda düşük frekanslı elektromanyetik sinyaller tespit edilmiş. Bu sinyallerin ise işte güneşten yayılan plazma dalgaları olabileceği düşünülmüş. 2020 yılında ise tam olarak bu videonun başında da bahsetmiş olduğum güneşteki koronal delik dünyadaki sismik aktiviteyi etkiler mi sorusu net olarak sorulmaya başlanmış. Peki şimdi gelin bakalım bu koronal delik dünyamıza döndüğü zamanlarda hangi depremler meydana gelmiş, hangi depremleri örnek olarak gösterebileceğim size. Mesela 16 Nisan 2013 tarihinde İran'da 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş. İşte bu da bahsettiğim jeomanyetik fırtınadan yaklaşık 30 gün sonra gerçekleşmiş. Bir sonraki 25 Nisan 2015 Nepal'deki 7.8 büyüklüğünde bir depremmiş. Bu da yine aynı şekilde jeomanyetik fırtınadan yaklaşık 39 gün sonra gerçekleştirilmiş. İşte bu da yine ilişkilendirilmiş. Bir diğeri 24 Mayıs 2013 yılında Rusya'da 8.3 büyüklüğünde deprem. Bu da jeomanyetik fırtınadan 68 gün sonra gerçekleşmiş. Bir sonraki 30 Mayıs 2015 Japonya 7.8. Bir sonraki 11 Mart 2011 Japonya 9.1. Bu deprem işte çok büyük yoğunluklu bir deprem. Bu da yine aynı şekilde koronal deliğin dünyaya dönük olduğu dönemde meydana gelmiş. Yine aynı şekilde çok kısa olarak Schumann rezonansından bahsetmek istiyorum. Dünyanın nabzı denilen bir oluşum. O nedir? Dünyanın yüzeyi ile iyonosfer arasındaki doğal bir boşluktur. Bu boşlukta doğal elektromanyetik dalgalar var. Ve bu elektromanyetik dalgaların belli hertz aralıkları var. Ve işte bu aralıklar da güneş aktiviteleriyle birlikte değişebiliyor. Bunlar da yine aynı şekilde yeryüzündeki fay hatlarını tetikleyecek ve onları etkileyecek oluşumlar meydana getiriyor. Bu videoda size değişik bir bilgi vermek istedim. Sıkılmışsınızdır sürekli aynı şeyleri konuşmaktan. Birazcık size yine araştırma konusu vermek istedim aslında.
Siz de bu videoyu kapattıktan sonra ilgiliyseniz detaylı şekilde bu konuları araştırabilirsiniz. Maalesef ki deprem olacak, olmaya devam edecek. Biz öldükten sonra da yine bu topraklarda depremler olacak. Bizden önce olduğu gibi, bizde olduğu gibi, bizden sonra olacağı gibi. Peki neler yapabiliriz? Türkiye gerçeğinde bu ekonomide gerçekten zor gibi geliyor. Şu an Hatay'da görüyorsunuz hala konteynerde yaşıyorum ve evimin yapılmasına daha en iyi ihtimalle bir sene daha var. Maalesef ki ekonomi ve parayla yapılacak şeyler bunlar. İstanbul'da şu an hali hazırda ne yapılabilir? Maliyetleri de göz önünde bulunduracak olursak ne yapılabilir bilmiyorum ama bunlar sizin işiniz değil, bunlar belediyelerin ve hükümetin işi olduğunu düşünüyorum. Şu an Hatay'da her şey yeniden silindi. Şu an Hatay neredeyse özellikle Antakya yok oldu ve dirençli binalar yapılıyor. Ama bunun bedeli olarak bizler binlerce canımızı verdik. Binlerce canımızı verdik, psikolojimizi verdik, maddi manevi her şeyimizi verdik ve bundan sonra dirençli evler yapılacağı söyleniyor ve biz o evlere gireceğiz. Peki böyle mi olması gerekiyor? Gerçekten de bedel olarak insanların canını mı vermesi gerekiyor ki yeniden evlerin yapılması için? Yanlış giden o kadar çok şey var ki, mesela en basitinden belli telefon şirketleri çalışmamış, insanlar iletişim kuramamış ki ben de depremi yaşayan biri olarak 3 gün 4 gün hattım çalışmadı. İnsanlar, dışarıdaki insanlar bana çoğu ulaşamamış ve benim öldüğümü düşünmüşler. Belki ben yardım istemem gerekecekti ve öyle de oldu aslında. Ulaşmam gereken yerler vardı ve ulaşamadım. Ama bunları yine unutacağız. Bunları yine unutacağız. Bir hafta sonra, 10 gün sonra yine unutacağız. Haberlerde bunlar sürekli konuşulacak. Bir hafta, 10 gün konuşulacak. 11. gün eğer yeni bir deprem olmazsa bunları tekrardan unutacağız. Ta ki büyük deprem gelene kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.